Merhaba sevgili hanımlar, Canım Anne YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlerle birlikte küçük hanımlarımız için bu görmüş olduğunuz ördek figürlü tacın nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağım sizlere. Çabucak kolayca yapabileceğiniz kolay bir model. Umuyorum ki sizler de beğeneceksiniz. Anlatımımıza geçmeden önce eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Yayınlanan videolarımızdan haberdar olmak içinse bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Şimdi anlatımımıza geçebiliriz. Şöyle ince bir ipim var arkadaşlar. Zaten ipin dokusundan da anlaşılıyordur. 2 numara tığ kullanıyorum. Başlangıç ilmeğinden sonra bir zincir çektim, ardından bir zincir daha çekiyorum. İlk zincirimin içine sık iğne yapmaya başlıyorum. Altı tane sık iğne yapıyorum. Evet, 6 sık iğneden sonra bakın ilk sık iğnemin içine geçiyorum. Bir üst sıraya geçiş ilmeği yapmayacağım. Bunu da normal sık iğne olarak yaptım. Yani döne döne öreceğiz ve her sık iğnenin üzerine bir kez batacağız. Şu iç kısımdaki ipimi dışarı alacağım şöyle. Biraz daha kolay şekil alsın diye alttan çektirmem gerekecek. Şimdi burada dümdüz devam edeceğim. Her sık iğnenin içine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Ve bu şekilde uzatacağım örgümü. Şöyle bir çevireceğim önce. Çünkü dışa doğru katlanacak ilk etapta örgünün duruşu itibariyle şöyle çeviriyorum yönünü, bakın. Bu ipi o yüzden dış kısmını aldım. Daha sonra içeriye çekeceğim yeniden. Evet, şöyle örmeye devam edeceğim. İçi boş bir örgü elde etmiş olacağız bu sayede. Şekil aldı bakın. Her sık iğneye bir kez batarak devam edeceğiz. Bakın şöyle iç kısmı da görünüyor zaten. İçindeki boşluk. Tacımızı rahatça yerleştirebileceğimiz bir boru formunda örgü elde etmiş olacağız. Bu şekilde devam edelim. Uzunca ördükten sonra yeniden birlikte örelim. Evet, epeyce uzattım gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle hemen tacımı alıyorum. Şöyle ortadaki boşluktan ilerletiyorum. Kolayca takılıyor gördüğünüz gibi. Burayı da şöyle iyice sıkıştıralım. Hatta biraz ön kısma doğru getirelim. Böyle ikisini bir 3 tane sık iğne de bitirelim burayı. Hatta 2 sık iğne de tamamlamış olduk. Hemen ipimi kesiyorum. Bu kısmı şöyle çektim bakın. İç kısma ipimi geçiriyorum. Başlangıçta dışarı aldığım ipimi de içeri geçirdim. Görüntü düzgün olsun diye. Burayı da tamamladıktan sonra tacımızın giydirme kısmı tamamlanmış oldu.
burayı daha sonra keseceğim ve şöyle bir tacımız oldu. Detayına geçelim hemen. Detayında da şöyle ipimin ucunu bir düzelteceğim. Şöyle sihirli halkayla başlayacağım. Sihirli halkamızın içine 6 tane sık iğne yapıyorum. Önce bir zincir çektim. Ardından 1 2 3 4 5 ve 6 tane sık iğne yaptım. Sihirli halkamı kapattım. İlk sık iğnemin içinden bakın şöyle ilmeğimi aldım ve tığımdaki ilmekten geçirdim. Bir zincir çektim. Yine ilk sık iğnemin içine 2 kez batıyorum ve 2 sık iğne yapmış oldum. Şimdi 6 tane sık iğnem vardı, bildiğiniz gibi sihirli halkanın üzerine yaptım. Bunların her birine ikişer tane sık iğne yapıyorum. İkinci sırada 12 tane sık iğnem olacak. Evet, 12 tane oldu. Bakın şurası yanıltmasın sizi. Bu bir üst kısma geçtiğimiz kısım. Şimdi ilk sık iğneme tekrar geçtim. Bir zincir çektim. İlk boşluğa, yani ilk sık iğnenin üzerine bir tane sık iğne yaptım. İkinciye 2 tane. Üçüncüye 1 tane. Dördüncüye 2 tane. Yani bir tek bir çift şeklinde ilerleyeceğim. ...18 tane toplamda sık iğnem olacak bu sıra için. Şimdi bir üst sıraya geçiyorum. Burada da önce tek batıyorum. Tekrar tek batıyorum. Ardından çift batıyorum. Yani 2 tane tek, 1 tane çift batarak devam ediyorum. Aslında şöyle bir matematiği var. Amigurumi örüp böyle genişletirken 6 tane sık iğne çoğalıyor her sırada. Çift battığımız kısma yeniden çift batıyoruz. Aslında basit bir matematiği var dediğim gibi. Şöyle de ilerlenebilir. Bakın hemen şöyle göstereceğim. 6 tane sık iğne, hepsine çift battık. Ardından bir tek bir çift battık. Daha sonra 2 tek bir çift. Eğer uzatacaksak, daha büyük bir örgü yapacaksak her seferinde tek sayılar çoğalacak arkadaşlar, birer birer. Şimdi benim için bu sayı yeterli. 24 tane sık iğnem oldu. Bir üst sıraya yine geçtim bakın. Burada birkaç sıra boyunca her sık iğneye bir kez batarak devam edeceğim. Artık böyle yuvarlak bir form vermeye başlıyoruz. Taç için kullanacağız. Bu yüzden çok büyük bir yuvarlığa ihtiyacımız yok. 24 tane sık iğneye ulaştıktan sonra 3-4 sıra boyunca böyle her trabzana bir kez batarak ilerleyelim. Daha sonrasında da küçültme işlemine geçelim. Şimdi bakın bu şekilde yine bir üst sıraya geçtim. İlk sıramı tamamlamış oldum. Burada detay olmadığı için birkaç sıra örünceye kadar videomu kapatıyorum. Sonrasını birlikte devam edelim. 4 sıra boyunca hiç arttırma yapmadan devam ettim. Bakın bu şekilde bir görüntü oldu. Şimdi eksiltme yapacağız.
2 tanesini ördüm bakın. Şimdi üçüncüyü örüyorum ama şu şekilde ilmeklerimi tığımdan çıkarmıyorum. Dördüncüyü de ördüm ve şöyle üçünü bir çıkardım. Yani 4 tane olan trabzanı 3 tane sık iğneyi 3 taneye indirmiş olduk. Şimdi 2 tanesini örüyorum. 3 ve 4'ü şöyle birlikte örüyorum. 2 tanesini örüyorum. 3 ve 4'ü birlikte örüyorum. 2 tanesini ördüm. 3 ve 4'ü birlikte ördüm. Bu şekilde sırayı tamamlayacağım. Her sırada da aynen başlangıçta yaptığımız gibi aradaki tek ilmekleri azaltarak azaltma işlemimizi tamamlayacağız. Evet, bir üst sıraya geçiyoruz. Bakın yine alt sıralardaki gibi ilmek kaydırma ile geçtim. Bir zincir çektim. Şimdi bir tanesini ördüm. Bakın 2 ve 3. ilmekleri birlikte örüyorum. Bir tanesini örüyorum. 2 ve 3. ilmekleri birlikte örüyorum. Bu şekilde biraz daha küçültmüş oluyoruz örgümüzü. Evet, şimdi yine bir üst sıraya geçiyorum. Bakın ilmeğimi aldım, tığımdaki ilmekten geçirdim ve bir zincir çektim. Bakın şuradaki boşluğumuz epeyce azaldı. Burayı iyice küçültmeden rahatça geçirebilmek için hemen şöyle boncuk elyafımı aldım. İçini dolduruyorum. Şöyle tığdan da yardım alarak içini iyice dolduracağım. Şöyle küçük bir tutam zaten yeterli olacaktır. Çok fazla elyafa ihtiyacımız olmayacak. Burası bizim için yeterli. Hatta iyice dolduralım şöyle. Evet, burası bizim için yeterli olacak. Şimdi tüm ilmekleri çift çift öreceğiz arkadaşlar. Bakın şöyle aldım. İlkinden itibaren ördüm. İkisini bir 2 aldım ve ikisini bir ördüm. 1 2 ve ikisini bir ördüm. Bu şekilde sırayı tamamladığımızda toplamda 6 tane trabzanımız kalmış olacak. Evet, şöyle yine sıranın başındaki sık iğneye batıp ilmeğimi alıyorum ve tığımdaki ilmekten geçirdim. Şöyle sıkıca bir zincir, ipimi biraz uzunca bırakıyorum. Dikiş kısmı için kullanacağım. Şuradaki küçük boşluğu da zaten dikerken kaybedeceğim arkadaşlar. Şimdi görüntümüz bu şekilde. Hemen bir ipimizi değiştirelim. Şöyle turuncu ipimi aldım. Şöyle bir başlangıç ilmeği atıyorum. Burada da şu düzlük kısımlar bakın. Şu 4 sıranın en altından şöyle
sık iğnenin etrafından ilmeğimi aldım ve bir sık iğne yaptım. Hemen yanından bakın bitiş noktasından batıyorum. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. 2 sık iğne oldu. Tekrar 3. sık iğnem. 4. sık iğnem. Bakın bittiği noktadan başlıyorum. Yeniden atlayıp yapmıyorum yani. Ve 5. sık iğnem. Şöyle bir görüntüm oldu. Şimdi şöyle sıkıca bir zincir çekelim. İpimizi şuradan keselim. Şimdi bunları da bakın şurada kalan ipi sık iğnenin son kısmından aldım. İçeriye çekiyorum. Buradakini de aynı şekilde herhangi bir noktadan tığınızı geçirip ilk başladığımız yerden bakın. Tığımızı çıkardık ve buradan içeriye doğru çekiyorum. Evet, tam istediğim gibi bir görüntü yakaladım. Şimdi şu kalan ipi de çekeceğim. Kesme durumu olursa da hiç fark etmez. Zaten uzunca bir ip bırakmış oluyoruz. Şöyle iç kısmında da kalırsa da gerçekten harika. Hiç kesmeden tamamlamış olacağız. Evet. Bakın şöyle bir görüntümüz oluştu bile. Bu kısmı tamamladıktan sonra gözleri içinde şöyle boncuklar kullanacağım. Burada bu kilitli güvenli gözlerden de kullanılabilir. Şöyle bakın siyah ipimi geçirdim. Düğüm yaptım arka kısmını. Şöyle biraz sertçe çekiyorum. İç kısmında kalması için. Evet bakın içine girdi düğüm. Buradan sonrası zaten gayet sağlam. Şimdi burası için bir tane boncuk aldım. Aynı noktadan bakın geçirip karşı tarafa doğru geçiriyorum. Şimdi bir tane daha boncuk alacağım buraya. Burada da aynı şekilde şöyle birkaç kez geçeceğim boncukların içinden ki sağlam olmaları için. Elimdeki güvenli gözler bu kadar küçük değil de çok büyük olacağı için ben de bu şekilde boncuk dikmeye karar verdim. Görüntü aynı ama neticede bir oyuncak değil, elde oynanmayacağı için bu şekilde de güvenli olacağını düşünüyorum. Şöyle arka yüze çıkacağım. Bu şekilde sağlamlamış olacağım. Hatta şöyle minik göz kenarına geçip kirpikler de yapabiliriz. Biraz orantısız oldu. Daha yakına geçelim şöyle. Aynısından diğer yöne de yapalım. Daha sonra arka kısma geçiyorum. Evet. Şöyle birkaç tur düğüm atacağım. Elimdeyken ipim. Daha sonra yine başlangıçta yaptığım gibi düğüm kısmını içinde bırakacağım oyuncağımın.
sağlamlamış olacağız. Evet, buradan sonrasında da ipi tam dibinden keselim. Şöyle tatlış bir görüntümüz oldu, bakın. Yeniden sarı ipimi aldım. Şöyle bakın, parmağıma sarıyorum. 2-3 kez sarmam yeterli. Şimdi burada tığ ihtiyacımız olacak. Tam tepe kısmından şöyle ipi geçirelim. Ve sıkıca düğüm atalım. İpin tek yönünü çekiyorum şöyle. Daha sonra ortalayıp sıkıca düğüm atıyorum. Tamamını yaptıktan sonra şöyle kısaltacağım biraz. Şöyle dağınık bir görüntü bizim için yeterli olacak. Şimdi şu kısmına geçeceğim. Şu boncuklarımı hemen kenara alıyorum. Buradan sonrasında da zaten tacın üzerine eklememiz kalacak. Bu kalan ipimizi uzun kesmiştik bildiğiniz gibi. İğneyi geçiriyorum. Şimdi tek yapmamız gereken bu minik ördeğimizi tacın neresine konduracağımız. Şöyle yan tarafa yapıp 2 tane de yapabiliriz. Orta kısmına da tutturabiliriz. Bu şekilde devam edelim. Ben orta kısmına yapıp bir tane ile tamamlayacağım. Her yönünden dikeceğim şöyle dolanarak, sağlam bir iş olsun istiyorum. Tam orta kısmını da ayarladık ve her yönünden şöyle tek tek geçerek dikişimizi tamamlayalım. Şimdi dikişimizi tamamladıktan sonra şöyle biraz ileriden çıkıyorum. Düğüm işlemini biraz daha kolay yapabilmek için. Yine burada düğümümü oluşturduktan sonra gördüğünüz gibi iç kısmı aldım. Şöyle birkaç tur geçiyorum. Tığ ile geçmekten tabii ki daha kolay. O yüzden biraz daha uzun tutacağım ipimi. Kalan iplerimi de kesiyorum. Ördek figürlü tacım tamamlanmış oluyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde istediğiniz gibi taçlarınızı süsleyebilir ve istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kızlarımıza yakışacağını düşündüğüm güzel bir
taç modeliyle daha yine sizlerle birlikteydik. Umarım sizlerin de beğeneceği bir çalışma olmuştur arkadaşlar. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Yayınlanan videolarımızdan haberdar olmak içinse bildirimleri açmayı unutmayın. Daha sonraki videolarımıza tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.